Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda PixArc'ın çevre ekipmanlarının kurulumunu göstereceğim. Power modülü ile başlayalım. Öncelikle Power modülü nasıl çalıştığını kısaca hatırlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz konektörle pile bağlanacak. Okların yönünde elektrik ilerleyip ikinci konektörümüzle de güç dağıtım kartına bağlanacak. Pile bağlanacak konektörün çeşidi XT60. Kullanacağım pilin çıkışı ise XT90 olduğu için öncelikle bu konektörü değiştirerek başlayalım. Şimdi sırada ikinci konektörümüz var. Ben Power modül ile Power board arasındaki bağlantıda konektör kullanmayacağım. Doğrudan kablodan kabloya lehim yapacağım. Bu yüzden buradaki konektörü çıkararak başlayalım. Şimdi bu iki kabloyu da Powerboard'dan gelen kablolarla lehimliyorum. Bu kısımda sadece kablodan kabloya lehim yapıyoruz. Bu kısımları videoda paylaşmıyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi kablodan kabloya lehimleri yaptım. Burada bir tek siyah makaronum kalmadığı için siyah kabloya da kırmızı makaron takmak durumunda kaldım. Şimdi öncelikle Power modülün gövde kısmını frame'in üzerine sabitliyorum. Şimdi uçuş kartını besleyecek olan kabloyu takmaya geldi sıra. Bu kablonun konektörünün üzerinde iki küçük çentik olduğunu görüyorsunuz. Bunların aynısı uçuş kartında takılacağın yerde de mevcut. Şimdi bunlara dikkat ederek sokete oturtuyorum. Evet. Şimdi ikinci ekipmana geçebiliriz. Sırada buzzer var. Öncelikle kısaca bakalım. Ön tarafında küçük bir delik, arkasında da hiçbir şey yok. Kart üzerinde bağlanacağı yeri şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu modülün montajından sonra herhangi bir şekilde kullanmayacağımız, sadece dinleyeceğimiz için drone'un ön tarafında olmasına gerek yok. Bunun için drone'un arka tarafına gönderiyorum. Ardından da kablosunu olması gereken yere bağlıyorum. Şimdi de buzzer'ı gövdeye sabitlemek için drone'un arka tarafını çeviriyorum. Bu işlemi iki aşamada yapacağım. Öncelikle çift taraflı bant ile gövdeyi yapıştıracağım. Ardından da şu anda ekranda gördüğünüz iki deliği üst üste getirerek plastik kelepçe yardımıyla sabitleyeceğim. Böylelikle buzzer'ın montajı tamamlanmış oldu. Şimdi ESC ve kumanda alıcısının bağlantıları. Daha önce ESC'den gelen kabloların sayılarını belirlemiştik. Burada geriye bir tek kablonun yönü konusunda dikkat etmek kalıyor. Siyah olan kablo üstte, beyaz olan kablo altta olacak şekilde monte etmemiz gerekiyor. Kumanda alıcısına gidecek kabloyu RC'in girişine takıyorum. Ardından da ESC'leri main out altındaki sayılarına uygun bir şekilde monte ediyorum. Son olarak da ESC'lerin sayılarını yazdığımız bu kağıtları plastik kelepçe yardımıyla sabitliyorum ve kumanda alıcısının kurulumuna geçiyoruz. Şimdi de gelelim kumanda alıcısının montajına. Kumanda alıcısının montajı için hem uçuş kartına yakın bir yer hem de antenlerini rahatça takabileceğim bir köşeye ihtiyacım vardı. Önceden arkasına yapıştırdığım üçgen bandı açıyorum. Gösterdiğim noktaya yapıştırıp plastik kelepçeyle sabitliyorum. Şimdi de anten kablolarını düzenlemek için aldığım basit ama çok kullanışlı parçanın montajına geçiyorum. Şimdi sırada I2C bağlantılarımız var. I2C yavaş sensörlerden gelen verileri uçuş kartına aktarmak için kullandığımız bağlantı. Bunun içerisinde ledlerin yanma şekli, pusulanın veri akışı gibi çeşitli veriler var. Yalnız burada gördüğünüz gibi tek bir soket var. Bunun öncelikle şöyle bir I2C board deniyor buna. Şu şekilde bir tanesini buraya bağlayacağım. Diğer 4 taneyi istediğim farklı 4 sensör kullanacağım. Bunlardan temel bağlantılarda pusulayı ve USB uzatmasının üzerindeki RGB ışığını bağlamak için kullanacağım. İlerleyen dönemde aksesuarlarda diğer ikisini de kullanmış olacağım. Şimdi öncelikle buna güzel bir yer bulalım ve montaj işlemine başlayalım. Şimdi ben şu deliği GPS bağlantısı için kullanmayı planladım. Dolayısıyla şöyle bir konum gayet uygun. Bunun üzerinde en baştakine uçuş kartına bağlamamız gerekiyor. Burada bu yazıları görüyorsunuz. Bu bağlantıların her bir pinin neye karşılık geldiğini gösteriyor. Bu yazıların olduğu taraftaki bağlantıyı da uçuş kartıyla bağlamamız gerekiyor.
Şimdi ilk olarak bunu buraya bir yapıştıralım. Ardından da bu iki kart arasındaki bağlantı kablosunu takıyorum. Evet, burası da tamam. Şimdi sırada GPS bağlantımız var. Bunun için önce GPS taşıyıcımızı kuracağız. GPS taşıyıcının parçalarını getireyim. Evet, parçalarımız bu kadar. Şimdi ben daha öncesinde burada GPS için neresinin uygun olduğuna baktım. Şu noktayı tercih ettim. Bu nokta hem GPS soketine yakın, hem I2C'ye yakın, hem de burada bir delik var ve o deliği kullanarak montajı yapmam daha kolay olacağını düşündüğüm için. Şimdi ilk yapacağım montaj bunun montajı. Burada 4 tane yerden, eğer uygun bir yer olursa vidalayabilirsiniz. Mesela şu şekilde ikisini kullanıp da şöyle vidalama imkanınız da var. Ama ben onu kullanmayacağım. Bunun alt tarafında vidalama bir tane tam merkezi yerde vidası var. Ben oradan vidalayacağım. Bu çevreleri de uygun bir yer bulabilirsem plastik kelepçe yardımıyla tutturacağım. Aynı zamanda şu gördüğünüz, şu an net değil, netleyelim. Şu gördüğünüz parçanın üzerinde şu şekilde yatıp kalkmasını sağlayacak GPS anteninin. Bunun da açısını bu tarafa doğru tutuyorum ki bu anteni bir yere drone taşıyacağımız zaman toplamak için bu şekilde yatırdığımızda kolların üzerinde kalsın diye. Şimdi ilk parçanın montajıyla başlayalım. Şimdi bundan hemen sonra bunun direkt üstüne gelecek şekilde bu parçası var. Bu alttaki parçanın burasının geniş, arka tarafının da dar olduğunu görüyorsunuz. Bu tam şu vidanın oturacağı bir yuva şeklinde. Bunu geçiriyoruz. Ardından da bu vidayı buradan karşıya gönderiyoruz. Bunu sabitlemek için kullandığımız bir şey değil. Bunu ne kadar sıksanız da bu sabitlenmeyecektir tam olarak. Bu hareketli bir parça. Bunu birazdan göstereceğim şekilde kolay toplamamızı sağlayacak. Ama bu şekilde birazcık sertleştirmemiz gerekiyor sadece. Sırada şu borumuz var. Bunun bu zımparalanmış tarafını şöyle göstereyim. Şurada bir delik var. Daha net çekebilecek miyim? Bunun için şu vidalardan kullanacağım. Bu sadece bunu sıkıştırmamızı sağlayacak. Şimdi en son şu parçayı üstten aşağı doğru geçiriyorum. Bunu buraya oturtmakla birlikte artık bu borunun sabitliğini sağlamış olduk. Evet, şimdi açımızı değiştirdik. GPS'in üst kısmının montajıyla devam ediyoruz. Buraya GPS'imiz yerleşecek. Bunun bağlantısı da alt kısmında birebir aynı. Yine küçük vidalardan kullanacağım. Evet, şimdi buraya GPS'in montajına geldik. Bunun için GPS ile birlikte çıkan 3M yapıştırıcı var. Bunu kullanacağım. Şimdi burada GPS'in ön kısmını işaretle belirtilmiş. Bu GPS'in ön tarafı olarak ayarlayacağız. Burada önemli olan şey, şöyle göstereyim. Uçuş kartımızın ön okuyla GPS'in ön okunun birbiriyle kesişmesi. Yani uçuş kartı buraya önü gösteriyor. GPS de o taraf ön olacak şekilde monte ediyorum şimdi. Bunu çıkarıyoruz. Evet, bu da tamam. Şimdi burada iki tane GPS'ten çıkan kablo görüyorsunuz. Bunlardan 6 pinli olan, yani daha geniş olan GPS kablosu, daha kısa olan ise, daha küçük olan 4 pinli olan ise pusulanın kablosu. Bunu I2C çoğaltımını yaptığımız I2C soketine, bunu ise doğrudan uçuş kartının üzerindeki GPS soketine bağlayacağım. Yalnız şu kabloyu ben birazcık daha genişletmek durumundayım. Çünkü gördüğünüz gibi bu mesafe benim ayarladığımın çok üstünde. Şimdi de kablolar çok ince kaldığı için etrafını bantla sararak güçlendirmeye çalışacağım. Böylelikle zarar görmesini önleyeceğim. Şimdi hızlı bir şekilde kabloların montajını yapıyorum. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü şöyle bir sorunla karşılaştım. Şöyle göstereyim. Burası çok ince. Dolayısıyla bu gövdeyi tutamıyor.
bu aşağıdaki GPS modülüyle birlikte oynadığını fark ettim. Bunda böyle çok düzgün bir uçuş için uygun olmadığına karar verdim ve GPS'i buradan taşımaya karar verdim. Şimdi yeni yerim şurası olacak. Buranın avantajlarını onları önce göstereyim. Burası bir uçuş kartıyla aynı hizada olmuş olacak. Burası biraz daha yandı. Yine sorun olmadan uçuş yapılabilirdi ama burası çok daha iyi olacak. Onun dışında yanında şöyle bir vida var. Yani ikinci bir destek noktası. Bunu söküp burayı ikinci bir destek noktası gibi kullanabileceğim. Artı şuranın kalınlığı az önceki yere göre çok daha fazla. Burası çok daha stabil, görüyorsunuz. Oynatmak çok zor. Evet, şimdi burada da şu aşağıda kırmızıyı tutan, arkadan tutan vida olduğu için bu vida da önemli. Bu vida eskiden şuydu. Şimdi burada şöyle bir kalınlık getirdiğim için buraya bunun birazcık daha uzun bir versiyonunu kullanacağım. Şöyle göstereyim. GPS bağlantısı tamamladığımıza göre sırada telemetri modülü var. Telemetriden temel parçaları anlattığım videoda bahsetmedim. Bunun sebebi şu: telemetri modülü olmaksızın drone'u uçurabiliyoruz. Ancak güvenlik açısından telemetri modülü olup drone ile ilgili verileri anlık olarak görmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için de ilk uçuş öncesi drone'a telemetri modülünü bağlayacağım. Şimdi telemetri modülü seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara gelelim. İlk olarak karşımıza MHz değeri çıkıyor. Bu değer telemetri modülünün çalışacağı frekansı belirliyor. 433 ve 915 olmak üzere iki farklı seçeneği mevcut. Ben her ikisini de kullandım. 433'ün Avrupa ülkelerinde daha çok tercih edildiğini söyleyenler de var. Ancak ben ikisi arasında bir fark göremedim. Bu MHz değeri telemetrinin çalışma mesafesi üzerinde bir etkisi bulunmuyor. İkinci bir değer de miliwatt değeri. Bu değer telemetri modülünün gücünü gösteriyor. Yani ne kadar uzun mesafelerde sorunsuz bağlantı kurabileceğimiz hakkında bilgi veriyor. İnternette satılanların çok büyük bir bölümü 100 miliwattlık. Bunlarda da özellikle belirtilmiyor. Ancak bu değeri yüksek olanlar ilanlarında belirtiyor. Bu elimde gördüğünüz 500 miliwattlık versiyonu. Şimdi kurulumuna geçelim. Bunun montaj işlemi kolay olacak. Öncelikle antenini takıyorum. Bunu montajını şuraya gerçekleştireceğim. Antenini şu şekilde kullanacağım. Çünkü şu üst kısma da pili monte edeceğim parçası gelecek. Onun öncesinde bunu oraya oturtalım. Evet, şimdi kablo bağlantısına gelelim. Burada şöyle yakın çekime geçmeye çalışayım. Bakalım gösterebilecek miyim? Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane telemetri bağlantısı var. Telemetri 1, telemetri 2. Benim kullanacağım telemetri cihazları, yani şu an hepsini saymayacağım ama mesela kumandaya telemetri bilgilerini gönderen PRM02. Bu sadece tek yönlü bir akış sağlayacak. Yani uçuş kartındaki bilgilerin kumandaya aktarılması. Kumandadan telemetri aracılığıyla buna bilgi gelmeyecek. Ya da drone'un altına takmayı düşündüğüm ledler sadece uçuş kartından bilgi alımı yapacak. Bunun için tüm bu sistemleri telemetri 2 üzerinden bağlayacağım. Ancak şu anda montajını yaptığım radyo alıcısı hem uçuş kartından bilgileri cep telefonuna veya bilgisayara hem de bilgisayardan gönderilen komutları uçuş kartına göndereceği için bunu diğerinden ayrı bir şekilde telemetri 1 modülüne bağlayacağım. Buraya aynı şekilde bunu kablosunu takıyorum. Şimdi sırada pili taşıyacak olan parçamız var. Buranın montajı birazcık daha uzun ve teferruatlı olacak. Şimdi şöyle yine bir yakın çekim moduna geçelim. Şimdi genel hatlarıyla şu şekilde duracak. Bunun üzerinde olacak. 1, şöyle aşağı alayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 noktadan gövdeye bağlanacak. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bununla beraber gelen ayaklarının boyu ne yazık ki buranın üzerine oturtamadım. Yani kısa geliyorlar, öyle söyleyeyim. Bunun için de
Normalde kullandığım, yani normalde kutusundan çıkan vidaları şunlarla yer değiştirdim. Bunlar kendi içinden çıkan şu vidalarına göre. Söyleyeyim, içinden çıkan vida bu. Ben onun yerine şöyle bir vida kullanacağım. Bunların da üst kısmını küçük somunlarla yükselti yapacağım. Şu şekilde göstereyim onu. Ve bunu, burada kazandığım payı şunu yükseltmede kullanmış olacağım. Şimdi montajda karşıma bir başka sorun daha çıktı. Onu da size göstereyim. Onu da nasıl çözdüğümü anlatacağım. Şimdi kurulum aşamasında bu kolu takarken bu üst kısmındaki deliğini ileride kullanamayacağımı düşünemedim. Şimdi dolayısıyla buradan bu vidanın geçmesi gerekiyor. Ki gördüğünüz gibi bu vidanın alttan o kolu çıkartmadan geçirmek çok zor. Bu kolu çıkartırsam da motora kadar tekrar söküp ayarını yapmam gerekecek. Onu da istemedim. Onun yerine şöyle bir çözüm buldum. Bunu buradan geçireceğim. Altında yaklaşık bir somunluk yer var. Ve vidanın şu baş kısmını şurayı keserek iki tarafı açık uçlu bir vida elde edeceğim. Onu da örneğini göstereyim. Normalde bu şekilde vidalar satılıyor zaten. Şöyle. Bu vidanın iki ucu da alyanı yok. Ama bunun uzunluğunu Trabzon'da ne yazık ki bulamadım. Dolayısıyla bu vidayı kendim üretmem gerekti. Şimdi montaj işlemine başlayalım. Ben daha önce deneme amaçlı bir tanesini burada zaten görüyorsunuz takmıştım. Şimdi de hızlandırılmış bir şekilde diğer 3 tanesini takıyorum. Şimdi de vidaların üzerine birer tane daha somunla iyice yükseltiyorum. Ardından bağlantı parçalarını takıyorum. Şimdi geriye buradaki vidalarımız kaldı. Evet, şimdi bahsettiğim vidayı nasıl hazırladığımı size göstereyim. Öncelikle hazırlamak istediğim vida şöyle. Şunu göstereyim. Ayırdığım başı da burası. Bu vidanın her iki tarafından da bunu geçirebiliyor olmam gerekiyor. Bunu ben normalde demir testeresiyle keserek yapmanız gerekiyor. Ancak ben daha pratik bir yol göstereceğim. Yani çok sağlıklı bir yol olmasa da işe yarıyor. Onun için şunu önce alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Çok ilerletmiyorum. Ardından bir tane güçlü yan keski kullanacağım. Ama bu yan keski biraz bu işlem sebebiyle zarar görebiliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi yan keskinin şu derin olmayan kısmını dışa gelecek şekilde bunun dibine getiriyorum. İyice köşeyi indiriyorum. Ardından güçlü bir şekilde sıkıyorum. Evet, bu ilk aşamasıydı. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradaki dişlilere zarar veriyoruz. O yüzden bu somun o taraftan çıkmayacaktır. Önce iyice oraya yaklaştırıyorum. Bizde her iki tarafı da gerektiği için bunu çözmemiz gerekiyor. Bakın somun takıldı. Bunun için de şöyle bir çözüm geliştirdim. Buradaki dişler de zarar görmesin diye gazete kağıdıyla önce sarıyorum. Ardından bu tarafı karga burunla tutuyorum. Somunu da ayarlı bir anahtar kullanarak ekranda gördüğünüz gibi sıkıştığı yerden dışarıya doğru çıkartıyorum. Evet, böylelikle vidamız hazır. Şimdi de hazırladığımız vidaların montajıyla devam ediyoruz. Ayaklar tamam. Şimdi de üst panelin hazırlanmasına geçelim. Bu kısmı biraz hızlandırarak geçiyorum. Netice itibariyle üst kapak bu şekilde hazır. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey, en köşelerdeki vidalar diğerlerine göre biraz daha uzun. Çünkü altındaki bağlantı noktaları diğerlerine göre biraz daha altında kaldı.
Modül taşıyacak olan parçanın montajı da böylelikle bitmiş oldu. Geriye 2 basit parça kaldı. Bunlardan ilki switch, yani güvenlik butonu. Onu buraya monte edeceğim. Şimdi hızlı bir şekilde geçiyorum. Son olarak da butonun kablosunu şu anda ekranda gördüğünüz sokete bağlıyorum. Böylelikle düğmenin bağlantıları da bitmiş oluyor. Son olarak RGB USB modülü kaldı. Evet, geriye bağlantısını yapacağımız son parçamız da USB RGB parçamız. Bu parçası şu anda gördüğünüz gibi drone'a erişim biraz zor. Yani drone'un USB bağlantısına. Bunu drone'un kolay bir bölümüne yerleştireceğim. Ardından da USB'ye bağlamak istediğim zaman doğrudan buna bağlayacağım. Bunu drone'un üst kısmına yerleştirebileceğim gibi burası çok kalabalık oldu. I2C'ye de bağlantı sağlayacağı için buraya da yakın bir yerde olmasını istiyorum. Bunu şöyle yerleştirebilirim. Modülün gövde üzerine montajını bitirdikten hemen sonra kablolarını bağlamaya sıra geldi. İki farklı kablo olduğunu görüyoruz. Bazı modüllerde bu kabloların hangisinin hangi amaçla kullanıldığı yazıyor, ancak yazmayan modülde siyah yani GND bağlantısı olan kablo I2C bağlantısı, diğeri ise USB bağlantısı. Şu anda ekranda gördüğünüz porta bağlanması gerekiyor. Hızlıca kabloların bağlantılarını yaparak videoyu bitiriyorum. Böylelikle bu videoyu da bitirmiş oldum. Önümüzdeki videoda uçuş kartının Mission Planner arayüzünden gerekli ayarlarını yapıp test uçuşunu yapmayı planlıyorum. Herkese kırımsız uçuşlar diliyorum.